Max için orada arkadaş mı varmış? Çok acayip güzel bir şey. Bekle Max. Gel. 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 Hayvan korkuyor. Ah. O benim kuzum. Dur biraz daha dökeyim. Sen ye bunların hepsini. Al bakalım. Sana da mı? Gel. Gel sana da gel. 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 Evet. O zaman yola devam. Yola devam. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Dur ben de geleyim araya. Merhaba. 2024 yılının son videosu. Evet. Sizi çok güzel bir yere götürüyoruz ama şansınıza hava bir kötü, bir soğuk, bir yağmurlu. Neler yaptınız bir haftadır? Biz yine her zamanki gibi aile işlerine koşturduk. Evet. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Müthiş bir manzarası var. Biz bu yeri çok seviyoruz. Her fırsat buldukça da kaçıyoruz Bursa'dayken. Bursa'da konaklamayı en sevdiğimiz yerlerden birisi. Küçücük yolda tırla karşılaşınca Evet, bir an nefesler tutuluyor. tam da dönüşte denk gelince hoş oldu. Evet, Max için de çok uygun bir yer. Yer ve etraftan dolayı. Şimdi o tarafa doğru yol alacağız ama öyle bir soğuk var ki anlatamam size. Soğuk, yağmur, buz gibi bir hava var. Yani kar yağsa bu kadar soğuk olmaz. Evet. Ve biliyorsunuz bir önceki videoda bacamız yoktu. Bacamızı alacağız. Bir yerden baca bulmamız lazım. Odun almamız lazım. Çünkü bu havada o sobanın yanması gerekiyor. Ve anca soba bizi paklar. Bu arada Webasto da ısıtıyor ama sobanın ateşi görmek bile insanı daha fazla gevşetiyor zaten. Isınmaya bile gerek kalmıyor. O yüzden soba olmadan mümkün değil bu havayı geçirmek. Soba Sobasız keyfi asla. yapacağız. Ekmekler kızartırız falan belki. Öf. Nasıl bir soğuk, nasıl bir rüzgar. Fena bir fırtına var ya. Deniz fena kabarmış. Deniz çok fena. Karadeniz halt etmiş. Vallahi. Şuraya bak ne kadar açıktan geliyor dalgalar. Manzaranın güzelliği. Biz bu tepeye de gelmiştik karavanla eskiden ama artık Evet. kapatmışlar. Ana manzara noktasıydı bir zamanlar burası. Artık tel örgülerle çevirmişler. Aynen öyle. Kocaman, uçsuz, bucaksız kum bir sahil burası. Bizim en Kaç? çok 12 kilometre miydi? evet, 15 miydi? 12 ya da 17 olması lazım. Bayağı bir uzun bir sahil. Ve kum sahil. Deniz de aynı şekilde kum. Nispeten sığ. Evet geldik sayılır. Geldik, market alışverişimizi yaptık. Suyumuz da var. Ondan sonra tuvaletimizi de camiye boşalttık. Şimdi hava çok soğuk olduğu için odun bulmamız lazım. Bu köyde odun vardı. Geçtiğimiz yıllarda almıştık. İnşallah halen daha satıyordur. O yüzden şimdi odun alacağız ve mekanımıza geçeceğiz. Geldik. Arkada kömür poşetleri var. Kömür var ama odun var mı bakalım. Odunluğunu yıkmış. Evet dışarıda odunluk yok. Hadi bakacağız. Geleyim mi? Sen bilirsin, ne istiyorsan. Odun bakmaya gittim. Ne yapıyorsunuz? Ben de baca buldum. Akuzular. Biraz kırmızı alüminyum. Eşek falan. sıpaları. Olsun. Şimdi işimizi görebiliriz. Dur. Her şey. Olsun abla, sıkıntı yok ya. Bu şey mi bunlar? Var.
Sobalar. Tamam. Zeytin. Salata çekiyorlarmış. Biraz kuru odunumuz var neyse ki. Bunlar ıslanmışlar ama yapacak başka bir şey yok. Kalite kontrol ekibi. Odunlarımız hazır. Evet, 20 kiloluk odunla. 20 kiloluk odun. Allah. Rüzgardan nefesim tıkandı. Ay sen de mi vardın burada? Seni görmedik biz. Merhaba. Bizim çocuk da buralarda bekliyor arkadaşlarını. Eşek sıpaları. Odunlar nasıl? Odunlar Bütün sırılsıklam. yağmuru yemişler. Yani kaç gündür yağmur yağıyorsa hepsini yemişler. Ama kuruturuz, sıkıntı yok. Biraz kuru odunumuz var zaten içeride. Evet. Onun da yöntemini biliyoruz. No problem. Sobanın içinde kurutmaca. Evet. Ay şey diyor ki marketteki kız diyor ki Heh. bu soğukta niye geldiniz ki siz diyor. Karavan diyor soğuk olmayacak mı diyor. Ateş nerede yakacaksınız diyor. Dedim sobamız var bize. Aa diyor nasıl sobanız var? Ama karavanın içinde sıkıntı yok. Dışarısı soğuk. Aynen, dışarısı soğuk. Şimdi şurada soba var deyince. Ay güzel oldu, hepsini hallettik. Şimdi Şimdi bizim yerleşmece, birazdan da size nerede olduğumuz hakkında bilgi veririz. İstirahat ne olur burası? Mekanımıza geldik diyelim. Daha doğru. Bulamadım doğru cümleyi. Evet, burası hep böyle sakin olduğu için yazın bile çok sakin olan bir bölge bu alan özellikle. Evet. Bu arada hiç yerin isminden bahsetmedik. Burası Eğerce. Ayazma, Mesudiye. Aslında Mesudiye Köyü. Evet, Mesudiye Köyü'nün sahil kısmı buralar. Eğerce sahilin başlangıç tarafı sayılır burası. Mesudiye tarafının değil mi? Evet. Daha ileriye doğru da çok devam ediyor. İleriye doğru mekanlar falan olduğu için yani çay bahçesi, tuvalet, cami gibi yerler olduğu için günübirlik kullanımda daha fazla diğer taraf kullanılıyor. Bu taraf sakin oluyor. Gelen gidiyor. Biz de böyle sessiz sakin dinlenebiliyoruz burada. Evet. Mesudiye Köyü dediğimiz köyde tam karşıdaki şu tepedeki köy. Bizim köyümüz aslında orası. Benim köyüm. Tolga'nın köyü. Evet. Burası da bizim köyün sahili. Max'in tuvalet saatini çoktan geçtik. O yüzden ilk iş Max'i gezdireceğiz. Ama Tolga'nın halinde anlayacağınız üzere acayip bir rüzgar var. Hadi gidelim. Hadi gel. Koş. Git. Koş. Oh yağmur da başladı. Tam sahilden müthiş bir rüzgar estiği için karavanı arkasını sahile dönük bıraktık. Yoksa yan durunca çok esiyor. Karavanı bir sallıyor, beşik gibi oluyor yan durduğumuzda. Gittiler onlar. Hadi yürü. Atla. Bekle. İşte soğuktan içeriye kaçtık hemen ve bastonumuzu da çalıştırdık. Görebilecek miyiz bakayım? Tolga da şurada biraz odun kırıyor. Çünkü odunların mecburen kuruması lazım. Ay çok soğuk. Değil mi Max? Ne diyorsun bu hava hakkında? Tolga odun kırıyor. Gördün mü? Camdan bakabilirsin buradan. Buradan bak. Gördün mü ne yapıyormuş? Rüzgar sesini dinliyor sadece şu anda. Baltaları da eve çıkartmışım. Keserle kestim odunları. Eyvah, baltalar da mı yoktu? Evet. Bana keseri gösterdin gördüm de niye diyorum. Sandıkların içindeydi. Eyvah. Son bir tane daha var. Onu da keseyim, geliyorum ben inşallah. Tamam. Evet. Evet. Sobanın etrafını hazırladım. Şimdi bir miktar kuru odunum var. Ama onları kullanmayacağım.
Yani hepsini kullanmayacağım. Öyle söyleyeyim. Ufak fıtı fıtı devam ederiz. Webasto'yu kapatayım mı? Ben kapatayım. Sen niye kapatıyorsun? Ayakta olan benim. Oh. O zaman tamam. O zaman tamam. Şimdi hemen arkadaşlara da göstereyim ıslak odunları ne yapmışım. Şimdi sobanın etrafına şu şekilde ıslak odunları serdik. Şurada kağıtlar vesaireler. Bunları dolduracağız. Sonra ufak ufak bunlardan atacağız. Sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Bir grup ıslak odunumuz burada. Şurada da kuru odunlarımız vardı zaten bizim eskiden kalma. Onlarla böyle ufak ufak devir daim yapacağız. Ve yılbaşı yatak örtlerimiz. Merry Christmas. Yeni yılınız kutlu olsun. Yastık geçiremedim daha için. Hadi buraları toplayayım sen onunla uğraşırken. O zaman birazdan görüşürüz. Evet, ateşimiz iyicene harlandı. Odunlarımız kuruyor. Max'imiz keyif peşinde. Bir tarafı Ve süsledim. Alan küçük olunca bir tarafı süsleyince her yer süslenmiş gibi. evet, her yer toparlanıyor hemen. Tamam. Vay be, akşamı yaptık neredeyse. Evet, bu kutularda da özel hediyeler var bize. Yılbaşı hediyelerimiz var. Şunu da oraya verebilirim. Kutu. Max'in hediyelerini dayanamadık. Açtık hemen. Evet. Şuradan aradan göstereyim mi? Aradan. Bir tanesi Çok şu güzel boyunluğumuz. bir tasması var Max'in. Rengarenkli. Akşamı yaptık neredeyse ya. Valla saat Nereye gittim kaçta ya? çıktık? Bu arada ön lastiklerimizi de değiştirdik. Evet. Durumu çok kötüydü ön lastiklerimizin. Normalde 4 lastik değiştirecektik ama maddi imkanlardan dolayı 4'ünü birden değiştiremedik. Lastikler Sadece çok pahalanmış ya. Yani 4 lastik fiyatına bizi bir lastiğe vermiştik daha önce. evet. Maalesef şimdi çok fena fiyatlar. O yüzden şimdilik ön taraftakileri, acil olanları değiştirdik. Geri Bir tane kalan istepne ikisini- yaptık. İstepnemizi de yanımızda taşıyoruz. Nasıl, hemen göstereceğim size. O bizim baş tacımız. İstepne lastiğimiz hemen burada. Çünkü bagajın altı hala o kadar karışık ki Evet. yerleşemedik. Bomboş zaten. Kıyafetlerin tamamı çıktı karavandan. Ondan sonra işte Alt aile tarafta işleri. öylesine bir şeyler koymuştuk. O yüzden o sığmadı içeriye Evet. maalesef. Yani düzenlenmesi lazım ama hava şartları da ona müsaade etmedi. Benim Evet. dışarıda çalışmama müsaade etmedi. Öyle biraz karıştı ortalık. Biraz yine bu hafta aile işleriyle koşturduk geldik. Evet. Hemen Gül'den konuşurken ben bir de şöyle manzarayı göstereyim size. Yan döndük bu arada tekrar. Evet, birazcık yanladık. Aa bak, ateşin şeyi cama vuruyor. Çok güzel görünüyor. Buradan gözükmüyor. Ters açıda kaldım. Acayip çok dalga ya. Dalgalar yani çok açıktan geliyorlar. Bizim köyün manzarası genelde hep böyle. Gelmek. Rüzgar, dalga, soğuk, serin. Yani yazın çok kısa bir dönemi rüzgarsız sadece bu taraf. Denizi durgun bulmak pek mümkün değil kolay Evet. kolay. Ama bu kadar da coşku olmuyor tabii. İşte karavanda yanan bir soba. Çok güzel ya. İşte şu olay yetiyor zaten şu an. Karavanın içi ılık. Zaten Webasto'yu yakmıştı Gül'den. Soba daha yeni yandı. Biraz ısınsın. Birazdan artık üstümüzdeki hırkaları falan atarız. Tolga atmış. Ben gerçi attım zaten. şimdi. Oo, çoktan. Paşam. Burada da yine birkaç tane dostu besledik. Evet. Devamlı gelirler yanımıza. Besleriz kendilerini. Bu arada onların da, sevgili dostlarımıza verdiğimiz mamamızın da sonunu harcadık burada. Evet. Onu da en kısa sürede bir mama almamız lazım. Max'in de maması bitti zaten. Evet. Yeniden buradan dönüşte bile alabiliriz büyük ihtimalle. Muhtemelen buradan dönüşte alırız. Bir haftalık maması kaldı çocuğumun da. Diğer mamanın hepsini verdin mi buradakilere? Verdim. Yoldakine verdik zaten Evet. çoğunu. Yolda 3 taneye verdik. Evet. Ondan sonra buradakilere de kalanının hepsini verdim. Zaten bitirdiler. Bizi görünce geliyorlar zaten hemen. Evet. Buradakiler tanıyorlar canım. Max.
Max de çok uysal davranıyor bu durumlarda. Hiç, Evet, hiç şey yok. dışarıdakiler karavanı havlasalar bile Max'e hiç tepki yok. Bakıyor sadece. Hiç öyle havlaması etmesi de yok kuzumun benim. Çok paylaşımcı. Değil Evet. mi kuzum? Evet, Aferin sevgili sana. kuzum benim. Mutlu aile tablosu. Daha ne olsun? Daha ne olsun. Sobamız yanıyor, keyfimiz sıcak, Keyfimiz sıcak. keyfimiz yerinde. Keyfimiz de sıcak, sobamız da sıcak. Ne oldu? Ha, evet, ben de seveyim. Evet. Evet. Karşıdan bakma sen de sevgiliden. Evet. Karşıdan bakma sen de sev. Tek el yetmiyor. Tolga'nın eliyle olur mu sadece? Birden de sevmesi lazım. Oh oh bal kuzu bal. Bal bu çocuk bal. Hiç. Normalde bu sese Tabii. koştur hoplar. Ah, tabii ki. Bence de soba yanarken keyif yapılır. Max, kahve de ister misin? Kahvemiz eksik. Bir kahvemiz Güzel eksik. devrildi. Yalnız yürüyüş biraz zor olacak. Gelir gelmez alelacele gittik yürümeye ama Evet, hallettik ama neyse ki işlemleri. hallettik, evet. Akşama doğru bir daha artık Max için. Evet. Şimdi keyif zamanı. Gerçi pek de keyif zamanı değil. Yemek yapacağız artık. O yavaş daha yavaş. işimiz çok. Yavaş yavaş yemek yapacağız. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Ne yiyelim? Ne yemek istersiniz? Sosyal medya içerik Ama- üreticisi olmak o kadar kolay olmuyor. Ben sesli çekeceğim. Konuşmazsan sevinirim. Teşekkürler. Hepimiz sessiz kaldık. Teşekkür ederim, fark ettim. Rüzgar sesi var ya, hikaye çekeyim dedim de. Evet. Fışırtıya bak. Max çok güzel baktı yalnız. Instagram'dan takip etmiyorsanız biz anlık paylaşımları için takip etmeyi unutmayın. Evet. One adıyla yine. Bu arada telefonun hayırlı uğurlu olsun tatlım. Teşekkür ederim. Bildiğin Telefonu annesinin yeniledik çok şükür sonunda. yılbaşı hediyesi. Marka söylemek istemiyorum ama eski telefonum maalesef Google hizmetlerini kullanamadığı için, anlaşması olmadığı için son 2-3 yıldır falan çile çekiyordum resmen. Evet. Hiçbir şey açamıyordum, hiçbir uygulama kullanamıyordum. Hep böyle kaçak göçek APK'larla falan açmaya çalışıyordum her şeyi. Sonunda çile bitti. Anneme bir kez daha teşekkür ediyorum. Yılbaşı, doğum günü. Hepsi Allah ne çıktı arada. verdiyse tüm hepsini birleştirip bir hediye. Bana sağ olsun. Bundan sonra güzel reelsler çekip paylaşacağız. Bu arada hemen şöyle bir bilgi geçiyorum. Kamerası 200 megapiksel. Yani efsane görüntüler, artık Evet. efsane fotoğraflar. Instagram'da fotoğraf paylaşabiliyorduk. Tolga'nın telefonuyla çekiyorduk. Genelde fotoğrafları güzel çekiyor diye. Benim telefon yine fotoğraf konusunda da çok kötüydü maalesef. Merak eden olursa yoruma yazsın, ben yazarım orada. Burada söyleyemiyorum marka. Tolga'nın telefonuyla çekip fotoğrafları düzenliyorduk falan ama hiç video çekemiyorduk. Çünkü videolarda aşırı titreşim oluyordu ve o yüzden Reels paylaşımı yapamıyorduk. Ama artık Reels dünyası bizi beklesin. Evet. Yemekten önce şunları açalım. Merakla beklediğimiz hediyeler. Şimdi öncelikle şunu ben takayım. Meraklı kuzum. Önce bardakları açalım. Evet, önce bardakları açalım. Bardaklar bize çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın hediyesi olarak geldi. Termos bardak arıyorduk biz çok uzun süredir. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle enteresan bir renkli, kapaklı mapaklı. Çok güzel bir Rengi bardak. de tabii ki pembe. Pembeli, simli termos bardak. Biz termos bardak uzun zamandır arıyorduk, Tolga'nın dediği gibi. Vardı aslında bardaklarımız ama eskimişlerdi. Bunları karavandan ayrılıp uzun yürüyüş yaptığımız zaman zaten bir termosumuz var. Ona su koyuyoruz ve bardakları da yanımızda rahat rahat taşıyabilmek için böyle bir bardak istiyorduk. Evet. Sağ olsun. Böyle güzel bir hediyemiz var. Evet. Sadece termos olarak değil, muhtemelen biz bunu bol bol kullanacağız da. Evet, bunu biz bol bol kullanırız. Çünkü ben diğer bardakları hediye olarak bir başkasına verdim. Evet, dağıtmaya başladı Tolga diğer eşyaları. Bu karavanda, bölüyorum. Evet. Bu karavanda çok yeri olmadığı için yeni bir şey geliyorsa yerine eskisi başka bir yere gidiyor. Evet. Ben şunlara çok hayran kaldım. Bir tanesini dayanamadık, açtık. Evet. Bunlar ne? Hemen göstereyim şöyle.
Joe's Tea. Sallama çay aslında. Bizim çayla alakamız yok. Zaten yakından takip edenler biliyorlardır fakat Joe's Tea firmasından bir mesaj aldık. Meğer tanıyormuşuz. Evet. Kendisiyle bizi takip eden bir arkadaşımız Volkan Daylan. Volkan Daylan. Bize mesaj attı. Biliyorum siz kahve içmiyorsunuz ama böyle özel bir seri çıkardık. Ben hemen dayanamayıp şöyle gösteriyorum. Onu gösterme, dur önce bunu göstereceğim. Peki tamam hadi. Şimdi bize 2 farklı kutu göndermiş Volkan sağ olsun. Biri Polaroid, bir de One Life. One Life serisi. Bu arada Instagram sayfalarından baktık. Mesaj yazdıktan sonra sallama çayı nasıl bir girişim olabilir ki diye düşünerek. Şu demlik tarafı diyeyim, dem tarafı. Böyle kalpli olan şekiller var. Kelebekler yapmışlar. Şöyle bardaklara tutturuluyor bunlar. Evet. Kelebekler yapmışlar. Acayip güzel çeşitleri var. One Life serisinden bize göndermek istedi. Hemen şöyle göstereyim. One Life serisinden bu bir örnek. Hepsini açmadık. Birer tane açtık sadece merak ettiğimiz için. Hemen bardakta da göstereyim. Ben göstereyim hemen bardakta. Şunu ama sen onu göstermeye çalışıyorsun. O bize sürpriz. özel. Peki. Onu birazdan göstereceğiz. Dışa doğru yap. Şöyle yaptım. Şöyle. Çok güzel gözükmüyor. Hemen bakayım nasıl gözüküyor. Şöyle. Çok şık abi ya. Yani o demleme çaylardan bir de şimdi şöyle bir özelliği var. Mesela içindeki çaylar çilek yaprağı ve mürver, kuşburnu, meyan kökü, portakal kabuğu, C vitamini. Bu One Life serisinde de papatya, melisa, ıhlamur, vanilya gül, çarkıfelek çiçeği, rezene ve tarçın. Aslında bitki çayları yani bunlar. Normal çay gibi düşünmeyin. Şeyi de çok güzel. Üçgen çaydanlığı Evet, ve kağıt değil. inanılmaz güzel kokuları var Kokuları her birinin. müthiş. Abi çok şık. Görüntüsü çok güzel. Sosyal medya paylaşımları için çok uygun. Evet. Çok bol bol güzel fotoğraf görünüyor. çekmelik şeyler. Yani bize göndermek istediğinde One Life serisinden bahsetmişti Volkan. Bu arada Volkan olduğunu da bilmiyorduk o arada, yazdı. Evet. Sonradan yazınca şey yaptı. Kumluca'da karşılaşmıştık, yanınıza gelmiştim falan dedi sağ olsun. Oradan da hatırlayamadım ben. Çünkü aradan birkaç sene geçti. Biz Kumluca'ya en son 2 sene önce falan uğramıştık. Evet. Çok kişiyle de karşılaştığımız için hatırlayamadım tabii haliyle. İşte kargo bilgilerini verip kargo adresinde ismini görünce direkt hatırladım. Köpeğini Max'e oynatmaya getirmişti. Aynen. Oradan hatırladık. Çok sağ olsun. Bizi ayrıca çok şaşırttı ve çok sevindirdi. Evet, şöyle hemen bizim Instagram sayfamızdan görüntüleri alıp böyle ufak bir seri yapmış. Muhtemelen her biri farklı desenlerde. Açmaya kıyamadık ya daha. Şöyle kapalı geldiği için açmaya kıyamadık. Gerçekten öyle. Ben bir Ve tanesini... çok şaşırdım ben yani. One Life serisi beklediğimiz için. Evet. Nasıl ya dedim. Fotoğrafı görünce Tolga anlayamamış ne olduğunu. Ben Evet. Polaroid olduğunu görüp ve üzerindeki şeyle beraber böyle bir uzaktan çevirdi. Şok oldum. Çok şaşırdık ve çok güzel bir jest yapmış. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve bizim Polaroid olarak yaptıklarında mıknatıs var. Evet. Yani şuradaki demlik kısmını çıkarttığınız zaman bunu buzdolabınıza da hatıra olarak yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Buzdolabımıza yani bir şey yapıştırmıyoruz normalde. Ama bunları yapıştırırız. Aynen öyle. Bunları kullandıkça, tükettikçe ya böyle açıp bakmak istiyorum diğerlerini ama çaylar kokusu karışacak ve evet. Tüketeceğimiz zaman açalım. Bence her açtığımızda sürpriz olsun. Hangi fotoğraf çıkacak içinden. Aynen öyle. Çok güzel bir jest yapmış bize sağ olsun. Volkan'a bu girişiminde de başarılar diliyoruz. İnşallah hayal ettiği gibi bir girişim olur ve özel bir iş yapmış. Düşündüğü kadar tepki alabilir diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok özel bir iş yapmışlar. Yani benim aklıma direkt işte sevgili eşimize, dostumuza hediye abi çok farklı bir şey. Kesinlikle öyle. Yani her anlamda sosyal medya işiyle uğraşan bizim gibi karavancı arkadaşlarımız var. Biz çok çay sevmiyoruz ama bitki çayı tüketiyoruz ara ara. Aynen. Tolga çok sevmese de ben genellikle tüketiyorum birçok çeşidini. O fotoğraflar için bile alınır ya. Çok güzel abi baksana. Bilmiyorum ben mesela Polaroid kısmına hiç dikkatimi çekmemişti. Sitesinde de vardır belki. Olabilir. İşbirliği için kontak kurabilirler onlarla. Evet Instagram hesabının ya da internet sitesinin linkini video açıklamasına ekleyelim. Hı. Ben çok beğendim. Kokusu bile muhteşem. Yani, kenara koy içeride o da kokusu gibi kalsın. Çok başarılı bir girişim olmuş. Ben kendisini buradan tekrardan sizlerin aracılığınızla tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir girişim olmuş. Emeklerine sağlık Volkan. Bu arada jesti için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
Sobaya da odun besleyelim. Evet. Çok güzel olmadı mı? Baksana. Ya çok güzel. Yani inanılmaz akılcı bir iş. Aynen öyle. Gerçekten çok akılcı Sen bir ötekini iş. kaldırdın mı? Kaldırdım. Onu da koyalım şuraya da. Fotoğraf çekelim. Malum Instagram var bir yandan da. Oo, oraları da düşünmek Bu arada, lazım tabii ki. Biz dün akşam gece kargo Tolga'nın annesinin evine istemiştik kargoyu. Kargomuz gece geldi ve aslında bizde değil de Tolga'nın ablası da dayanamayıp açınca gördük bunları. Yoksa normalde biz açmayacaktık bile. Şöyle bir fotoğraf Evet. çekeriz bence sobaya karşı. Evet. Şöyle. Nerede telefonu? Ay ay. Eksin üstüne attım kutuyu. Yıktım, ortalığı yıktım. Şimdi yeni telefon ve 200 megapiksel kamerayla sevgili Gül'den artık devamlı bu şekilde yakalarız onu videolar esnasında. Video dinlemeden fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Max'cim ezdim galiba seni birazcık. Sevgili Max nerede diye merak edenler olursa garibim şurada. Kafanı biraz geri çekebilir misin? Görüntü boyutu uymuyor da şu anda. Onu ayarlamamışım bile. Bence buradan gösteririz. Bakalım. Çok güzel çıkmış. Evet, çok güzel oldu. Tamam, paylaşırız. Vay be. Vay be. Vay be. Çok güzel mis gibi kokusu, kokuyor. çok güzel. Evet Volkan, çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan yerli üretim abi. Yerli üreticiyi her zaman destekleyin. Instagram ve internet sitesi yazıyor orada. Dediğim gibi şeye ekleyelim. Açıklamaya ekleyelim. Açıklamaya Denemek isteyenler, evet, merak edenler, fotoğraf çekip çaycılar paylaşmak isteyenler. çok güzel. Görsel Kesinlikle öyle. Görsel Sosyal müthiş. medya paylaşımlarıyla ilgileniyorsanız bence güzel, çay severler için güzel bir şey. Alternatif. Evet. Bunu yaptım. Bu arada Evet. reklam falan değil. Arkadaş bize gönderdi. evet. Reklam ya da işbirliği değil. Yani bu işten bir para almadık. Tabii. Öyle bir olayımız yok. Güzel bir girişim. Desteklemek istedik ve gerçekten de aşırı hoşumuza gitti aslında. Yoksa Evet. biz öyle beğenmediğimiz ya da onaylamadığımız herhangi bir şeyi Zaten para alarak bile paylaşmayız. tabii zaten bizi yeterince tanıdınız. Evet. Hani kendi kullandığımız bir şeyden memnun değilsek bu memnuniyetsizliğimizi size açık gönüllülükle söylüyoruz. Ki kullanmıyoruz. Ki kullanmıyoruz sonrasında da zaten. Yani bu sebeplerden dolayı biz bunu kullanmaktan vazgeçtik. Ama sizin işinize yarayabilirse kullanın diyerekten söylüyoruz. Bu da Bunun en büyük örneği bence Air süspansiyon. O kadar memnunuz ki neredeyse her aşırı. videoda bahsediyoruz. kesinlikle her videoda bahsettiğimiz bir air süspansiyon. Halen daha karavanınıza air süspansiyon taktırmadıysanız o air süspansiyonun sahibi sevgili Turhan'dı galiba adamı. Evet, Turhan Bey. Turhan Bey'le mutlaka görüşün. Bizim de selamımızı söyleyin. İndirim falan yapmaz muhtemelen. Niye yapsın da Tabii canım yani. kendisiyle iletişime geçin Sonuçta derim. malum piyasa koşulları. Herkes Tabii. belli bir fiyat üzerinden satış yapıyor ama yani ciddi büyük konfor Aşırı. her anlamda. Ya O yüzden konaklamak için yer aramıyorsunuz. İş- Öyle söyleyeyim size yani. işimizi her yaradığında dile getiriyoruz. Evet. O yüzden sponsor olmaya gerek yok bunlar için. Evet. Evet. Ha, İlla ki mesela Sponsor firma olmak istiyorsanız illaki bakarız. ona bakarız. Hani hani ne sponsorluk yapmak isterseniz de mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Bir incelemeyi alırız. Sponsor olabileceğimiz bir ürünse ya da siz ürününüze ya da neyi pazarlamak istiyorsanız ona güveniyorsanız gerçekten de o zaman da konuşuruz. Evet. Çünkü biz Bize illa böyle ki birkaç teklif geliyor ara ara da. biz şimdi sponsorluk konusu ve influencerlık konusu çok enteresan bir konu. Biz o topa çok fazla girmek istemiyoruz. Evet. Çünkü biz doğrucu Davutuz. Beğenmediğimiz bir Ya bir ürünü de- kesinlikle beğendik demeyiz ve tavsiye etmeyiz. Ama orada yapılan sözleşmelerin çoğunda da metin dahi size geliyor. Bir de bizim böyle ürün tanıtmak gibi bir derdimiz yok. Yani. Yaşayıp gidiyoruz işte yani. İşimize yarayan bir şey olursa ya da beğendiğimiz bir şey olursa zaten kendimiz de alsak söylüyoruz. Bu Tabii ürün canım. güzel, tavsiye ederiz diye. O yüzden böyle bir moduna girmiyoruz hiç. Gelen birkaç teklif oldu ama bizim ihtiyacımız olan şeyler değil. Bizim kullanacağımız şeyler değil. Yani. Bizim gibi insanların da İşine yarayacak faydalanabileceği şeyler malzemeler değil. değil. O yüzden çok da gerek yok böyle şeylere deyip
Biz kendi hayatımızın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Aynen. O zaman iş başka bir boyuta Evet. geçiyor çünkü. Bu sefer karavan hayatından çıkıyorsunuz. Reklam yüzü evet, oluyorsunuz ve hep reklam reklam. çekiyorsunuz. Hep reklam çekiyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsınız ki bambaşka bir yerdeyiz. Yani biz o tipte insanlar değiliz. Yani Evet. bilmiyorum. Bizim severek takip ettiğimiz birkaç karavancı vardı. Hani inanılmaz derecede o işe girdiler. Ben bütün hesaplarımdan takipten çıktım. Bir de aynı reklamı farklı kişilerle izliyormuşsun gibi bir şey oluyor böyle olunca. Abi aynı noktası cümleler, virgülüne aynı. kadar aynı cümleler. Yani ben müdahale edemeyeceksem ne anlamı var o işin? Öyle reklamlar böyle çekiliyor. Evet. Neyse yine çok konuştuk. Reklamlar böyle çekiliyor. Merry Christmas, Merry Christmas. Bildiğin usta ne yapıyoruz? Aslında yufka yapacaktım. Yufkadan bir şeyler yapacaktım ama maalesef yufkalar soğuktan aşırı nemlenmiş ve ayrışmadılar. O yüzden hemen geri döndük. Patates, makarna, köfte ve hala mutfak eşyalarımız yanımızda olmadığı için böyle uydur kaydır maşam bile yok. Maşa bile yok ya. Şunu süzmek için kepçe şeyim var normalde, o bile yok. Şurasında işte bütün mutfak malzememiz bu. Evet. Bir tane bıçak, tahta kaşık. Böyle iş görmeye çalışıyoruz. O yüzden çok uğraşlı bir şey yapamadım. Sobamızı yaktık. Ocak pişiyor. Ocakta yemekler pişiyor. Sıcak sıcak. Max'in keyfi yerinde, mamasını yedi, karnı tok. Sobamız yanıyor gürül gürül. Odunlarımız kuruyor, 3. parti odunlar. Yer değiştirdik. Biz ufak bir yer değiştirdik. Aracın burnunu denize doğru verdik çünkü yandan rüzgar çok şiddetlendi, çok sallamaya başladı karavanı. Yemek yaparken O yüzden- hiç hoş olmuyor bu durum. Evet. Yanan şömine ateşinde akşam yemeğinin huzurlu keyfini bekliyoruz. Evet, az kaldı. Şöyle. Minik odun sobamız ısıtıyor mu? Isıtıyor. Webasto'muz da var arkadaşlar bu arada. Bakın. Şu Evet, çıkış sen Webasto odunları- çıkışı. Sen dışarıda odunları kırıyordun ya. Evet. Sonra çalıştırdık arkadaşlarla ve bastığı içerisi biraz ısınsın. Aa, Evet. sizi gidi sizi. Mazot kaç lira biliyor musunuz? Kaç para olan bir bozma. Bu arada bize mazot desteğinde bulunmak isterseniz katıl aboneliğinden bir seferliğe mahsus yarım depo mazot benden ya da bu ay benim yerime de gezin diyerekten öyle şeyler yapabilirsiniz yani. Katıl aboneliği seçeneklerimiz hala Evet. devam etmekte. Onlar halen daha devam. Ayrıca süper teşekkür ve teşekkür satın alabiliyorsunuz. Böyle destek olabiliyorsunuz bize. Makromelerimiz azaldı. Makromeyi galiba bitiriyoruz. Çok güzel haberlerimiz var size. Evet, mahkemeler şekil değiştiriyor olabilir. Çok güzel haberlerimiz var. Ama bu videoda o haberlerden bahsetmeyeceğim. Çünkü ben haberlerden bahsedince Gülden kızıyor. Niye Ama o evet. bahsediyorsun? Daha erken değil mi? Niye söylüyorsun diye bana kızıyorsun. Evet, çok erken söylüyorsun. Daha dur bakalım, biz tam netleştirelim. Daha kendi aramızda netleştiremedik. Malzemelerimizi alalım, tamamlayalım, modellerimizi üretelim, neler çıkacak bakalım. Çok çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Karnılar geliyor. Bana yer açık. Yılbaşı yemeğisi. Tabii ki yılbaşına daha birkaç gün var arkadaşlar. Ama bu video özel bir video çünkü bizim muhteşem geçirdiğimiz 2024 yılının son videosu olma özelliğine sahip. Evet. O yüzden yeni yılı da böyle, eski yılı böyle uğurlayalım, yeni yılda böyle güzel karşılayalım. Evet, yeni bir yıl, yeni umutlarla geliyor. Umarız ki hepinizin hayal ettiği şeylere kavuşma fırsatınız olur yeni yılda. Bizim bir hayalimiz gerçekleştirmiş olduk 2024 yılında. İnşallah Evet. 2025'te kamyon hayalimizi gerçekleştiririz. Evet, bizim isteğimiz Türkiye turunu yapmaktı. Evet. Ve 2024 yılı bitmeden bu turu sağ salim gerçekleştirdik.
Her ne kadar Bursa'ya girdiğimiz hafta birkaç aksilik yaşasak da ama hepsi tatlıya bağlandı. O Çok kadar güzel şeyler yolculuğun oldu. tuzu biberi. Aynen O kadar öyle. kilometre yol yaptıktan sonra böyle ufak tefek şeyler olabilir tabii haliyle. Tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz hep devam ediyor. Yine gezmeye devam edeceğiz ama bence kamyonla gezsek ne güzel olur. Çok güzel olur. O yüzden yeni yıl için dua ederken bizim için de dua edin. 4x4 bir kamyon karavan sahibi olalım ki size Türkiye'de daha önce kimsenin gitmediği, kimsenin ayak basmadığı, kimsenin size göstermediği yerleri ev konforunda size göstermeye devam edin. Aynen öyle. Bunu Oralara da gidilir mi diyebileceğiniz, oraya çıkılmaz diyebileceğiniz tepeleri, her yeri gezeceğiz. Evet. Ben dönmek zorundayım. Tamam. Çok üzgünüm. Bunu yapabilmemizin de tek bir yolu var. Sizin bizim videolarımızı beğenmeniz, videolarımıza yorum yapmanız ve bizi beğenebileceğini düşündüğünüz tanıdıklarınıza bizleri paylaşmanız. Bunun en güzel yöntemi bizce bu. Kanala destek olmanın, bir kanala destek olmanın bizce en güzel yöntemi bu. Ayrıca Geri en kalan kolay yolu. evet, geri kalan teferruat. O gönlünüzden ne koparsa kısmı. Olsun Cem Bey. 4, 5, 5. 6 mı? Çok Tabakta oldu yer bu. kalmadı ama ne yapayım, hepsini pişirmem lazım. Bu da açık paketlik alamaz. Yiyebildiğimiz Onu yeriz, çok yiyemediğimizi dışarıdakilere veririz. Aynen öyle. Max'e veremeyiz çünkü Max diyette. O kendi mamasını yiyebiliyor sadece. Max Maalesef. sağlam bir diyette hem de. Maalesef. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Bize afiyet olsun Soba dostlar. başında keyif yaparız biraz sonra. Kahve keyfinde görüşürüz. Hayallere devam ederiz. Evet ya valla. Köpüklü. Yönetmenim bir sana bir de bana. Eğer ki karavanda bir köpeğiniz varsa sonuç bu. Max öne zıplarken hop döktü kahveyi. Şunu sana vereyim. Teşekkür ederim. Sahne sineması hareket ettikçe. Max sağ olsun bir zıpladı. Kahveyi hemen fıt fıt yaptı. Şu tarafından bükülmüş. Evet sevgili dostlar. Şunu kaldırır mı? Dur, Olur. Bekle, kafa karıştırmasın, orada ne oluyor? Biz 2023 yılının Ocak ayında çıktığımız Türkiye Kıyı ve Sınır Şeridi turu 2024 yılında da devam etti tabii ki. 2024 yılını biz Mersin'e girmeden önce mi kutladık? Kuzey Kıbrıs'ın Mersin. Mersin değil mi? Mersin'de kutladık, evet. Evet, Mersin'e girmeden önce kutlamıştık. Çok keyifliydi. 2024 yılında biz Güneydoğu Anadolu, Doğu bölgesi, işte Karadeniz bölgesi, Türkiye'de oraları hiç gezdik. görmediğimiz yerleri Aynen. gezdik aslında 2024 yılında. Öncesinde Akdeniz, Ege taraflarını daha önce gezmiştik. Batı Karadeniz'in bir kısmını gezmiştik ama 2024'ün tamamında neredeyse hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yerleri gezdik, gördük. Hani harabelerini gezdik. Çok Ya güzel mükemmel yerler gezdik 2024 yılında. O yüzden diyoruz ki hani 2024 yılı bizim için harika geçti. Kesinlikle. Umarız sizler için de öyle geçmiştir. Ümit ediyoruz. Ama 2025'ten çok büyük beklentilerimiz var. 2025 daha da güzel olsun inşallah. 2024'te de böyle konuşmuştuk. Evet. Ama bir o hayalin hedefine başlamıştık bir yerde. Zaten Evet. bizim için güzel gideceği belliydi. Tabii Allah göstermesin aksilik. Sağlık sorunları, her şey her an olabilir tabii ki. Sağlığımız yerinde olsun, gerisi teferruat. Aynen öyle. Önce sağlık dostlar. Önce sağlık. Geri kalan bütün hedeflediklerinize bir şekilde emek sarf ederek, vazgeçmeyerek, hedeften sapmazsanız gerçekleşiyor. Biz bu Türkiye Kıyı ve Sınır Şeridi turunu aslında daha en başında planlamıştık karavan Evet. hayatına başladığımızda. İlk sene ufak turlar yapmıştık.
ufaktan kastımız yine Akdeniz'e, İç Anadolu'nun bir kısmını gezmiştik. İkinci sefer yine İkinci turda aslında biz Karadeniz'den başlayıp evet. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz'e inmeyi planlıyorduk. Yani yaptığımız turun tam tersini planlıyorduk aslında. Evet. Ama o yıl yine işte hayat kendi planlarıyla çıktı karşımıza. Gecikmeler oldu, plan tarihi ertelendi vesaire derken Hayatımıza Max girdi falan derken bir sonraki evet. yıla. Aslında daha da güzel oldu. Düşünsene o zaman evet. yapsaydık mesela Max olmayacaktı yanımızda ve biz Max'i sahiplendiğimiz dönemlerde biz aslında doğu tarafında olacaktık ve belki onunla karşılaşamayacaktık. Yani hep şey diyoruz, her şeyde bir hayır vardır. İşte Evet. Bursa'ya geldik, karavan bozuldu. Demek ki orada sabit kalmamız gerekiyormuş. Aynen O dönemde öyle. dedik. Hep bir sebep var yani. Evet, başınıza bir şey geliyorsa muhakkak bir sebepten ötürü geliyor. O yüzden fazla kurcalamamakta fayda var. İyi yönünden bakmak lazım. Evet. Olmuyorsa bir hayır vardır demek lazım. Aynen öyle. Olmuyorsa üstelemeyin. Hadi bir üstelediniz, iki üstelediniz, hala mı olmuyor? Bırakın abi. Nadasa bırakın. Kendi hani, su akar yolunu bulur Evet. diyorlar ya. Su akar yolunu bulur. Evet, olacağı varsa da olur zaten. İkimiz de hep bu şekilde düşünüyoruz. Bir deniyorsun. Mesela işte atıyorum örnek bir yere gitmek istiyoruz. Bu tur üzerinde de öyleydi aslında. Hı hı. Mesela Antalya'da o Delikli Deniz miydi? Delikli Koy muydu? Bir yer Evet. vardı Antalya'da. Aşağı inmeye kalktık. Hı hı. Önce haritalardan baktık. Bir vazgeçer gibi olduk. Sonra hadi bir deneyelim dedik. Yolun yarısından fazlasını indik aslında ama sonra problem çıkarabilecek bir yoldu. O zamanki aracın ön süspansiyonuyla Evet. alakalı olunca vazgeçip geri dönmek zorunda kaldık ki belki de vazgeçmeseydik oradaki çıkış yolunda ön takım dağılacaktı. Ya her şey olabilir. Şavşat'a gitmeden çok daha erken Tabii. olabilirdi o durum. O Her şey zorlamayla olabilir. çünkü. İşte o yüzden fazla zorlamayacaksınız. Hayat böyle. Size sunduklarıyla yetinmeyi bileceksiniz. Biz karavan hayatına geçtikten sonra şimdi ikimiz de yönetici pozisyonda çalışırken bir anda karavan hayatına geçip tamamen bambaşka bir dünya yani. Evet. Daha minimal yaşıyorsunuz. Ve yaptığımız turdan sonra bizim hayata bakışımız değişip daha başka bir pencereden bakıyoruz hayata. Bunlar hep hayatı sorgulamanıza sebep oluyor. Yani insanların normal olarak algıladığı şeyler mesela size çok saçma gelmeye başlıyor. Yapılan o harcamalar, ya ne gerek var o paraya işte şunu yaparız, bu kadar yer gezeriz, şu kadar yer görürüz diye biliyoruz artık biz. Farklı bir yaşam koşuluna adapte olunca Evet. içinde bulunduğun o kısır döngüden işte hep diyoruz ya kapitalist sistem. Yani Evet. işte lafın özeti o aslında yani. Hepiniz anlıyorsunuz zaten nasıl bir çarkın içinde olduğumuzu. Ondan sıyrıldıktan sonra daha böyle ne derler aydınlanma mı derler. Daha farklı bakmaya başlıyorsun bütün olaylara. Bir de işte mesela doğudaki yerleşimleri, oradaki insanlarla yaptığımız sohbetlerden sonra da farklı hayatların olduğunu gördükten sonra da Tabii. daha fazla düşünmeye başlıyorsun. Boşa gidiyor yani o şehir içindeki koşturmalı yaşam. Boşa Tabii stres. ki, yani çok saçma sapan şeylere stres yapıp dert ediyor insanlar gerçekten. ya saçma sapan şeylere stres yapıyorlar. Garip bir kaosa giriyorlar. Hani garip bir hırs. Evet. Abi gerek yok ki bunlara. Yani hepi topu yaşayacağınız zaten 80 yıl en iyi şartlarla hastalanmadınız. O olmadı, bu olmadı. 80 yıl yaşayacaksınız. Ki benim babam 43 yaşında vefat etmiş. Yani boş bir dünyada yaşıyorsunuz. Hırslarınızdan ayrılın. Neyi nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın. İnsanlar Ne denir çok ki iyi daha? şey fark ediyorsunuz. Çok saçma sapan şeyleri dert ediyorlar. Çok hani incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden tartışıyorlar. Ya ben şeye şahit oldum. Bir dönem AVM'de çalışıyordum. Adam saat siparişi vermiş. Saat istediği renk gelmedi diye kriz çıkarttı herif. Telefon mevzusunda Evet. yaşadığımız şey gibi işte. Yani renk ya altı üstü renk yani. İstediğin şey değilse alma. Almaya da bilirsin. Ama orada ne çalışanın gününü zehir etmeye, ne kendi gününü, ne etrafındaki insanların gününü zehir etmeye ne gerek var? İşte bazı insanlar kaos seviyorlar ve Evet. ya işte o çarkın içinde dönerken onun içinde kaybolduğu için ne yaptığını bile farkında değil. Aynen Belki normal öyle. sakin bir zamanda ya da keyfi neşesi yerindeyken onu başkasının yaptığını görse o da ne yapıyor bu ya falan diyecek belki ama işte o hayat böyle garip. Hayat garip. O yüzden Ama kısa. Böyle tadını- gereksiz şeylerle can sıkmaya gerek yok. aynen öyle. Hayatın tadını çıkartın. Gezin, görün. Yani şu videoyu izleyen biz şimdi ev konforunda size birçok yer gösterdik. Ama mahallesinden çıkmayan insanlar da tanıdık biz.
Evet. Yani bırakın şehri, mahallesinden çıkmamış insanlar tanıdık. Gezin abi, Kapadokya'ya gidin, peri bacalarını görün, Pamukkale'ye gidin, Efes Antik Kenti'ne gidin. Yani ne bileyim Miletos'a gidin, gezin, görün. Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Her birinizin, şu anda bu videoyu izleyen ve şu ana denk gelen her bir insanın tek kullanımlık plastik bardaklardan hiçbir farkı yok. Bu ne demek? Bir tane ömrünüz var ve hepi topu 80 yıl. En iyi şartlarla. Yaşayın abi. Evet. Şimdi bu gibi tavsiyelerde bulunan insanlara tamam gezelim de nasıl gezelim? Hepsi para gibi sorularla geliyor. Bilmeyenler, böyle düşünmeyenler. Aslında öyle değil. Evdeyken de aynı masrafı yapıyorsun. Günlük Evet. hayatında da aynı masrafı fazlasıyla yapıyorsun. Ha, çoluk çocuk vardır, okula gidiyordur, onun rutin harcamaları vardır vesaire ama ihtiyacınız olmayan şeylere bütçe ayırmadığınız zaman gezmek için o kadar çok bütçe kalıyor ki biz işte karavan hayatına geçtiğimizden beri boşa para harcamıyoruz. Yani ihtiyaç neyse ona yönelik hareket ediyoruz ve aylık kaç senelik tişörtüm değil mi? Muhtemelen 8 yıl. Benim bu da öyle 10 yıllık falan bu. 8 yıl önce aldığım ki o da indirimden aldığımız, neredeyse bedava fiyata aldığım bir ürün. Çünkü hala kullanabildiğimiz şeyler varken yerine yenisini almıyoruz. İşte gereksiz harcama yapmayınca işte aylık 8-10 bin lira civarında bir rakamla hem Türkiye'yi gezdik biz, hem yemeğimizi yedik, hem mazotumuzu aldık, hem Maxamam'ı aldık. 8-10 bin lira düşününce çok yani Askeri ücretin daha yeni 20 bin lira olduğu dönemde bizim 8 bin lirayla Türkiye'yi gezmemiz dile kolay arkadaşlar. yani öyle bir şeyden de kısmadık yani yiyeceğimizi de yedik, içeceğimizi de içtik. Oluyor. Nelere boşa para harcadığınızı fark edip çözerseniz o zaman istediğiniz şekilde gezebiliyorsunuz. Ya o meşhur kahve firmasında gidip de kahve içmeyin abi. Yani 4 tane tişörtünüz varsa 5.'yi almanıza gerek yok. Ya da gezip alıyorsanız yani nelere boşa para harcadığınızı bilip yine de para harcıyorsanız ya gezmek de bu kadar pahalı gibi mazeretlerin arkasına sığınmayın. Aynen öyle. Yani biz Türkiye'de hem gezip hem gezebilen hem gezebilen hem yaşayabildik aynen yani öyle. En iyi örneğiyiz biz yani. Aynen öyle. Ben biraz önce ne yapmışım? ben biraz şimdi mayışınca o geldi aklıma da. Ben biraz önce ne yapmışım dostlar? En son ben girdim karavandan içeriye. Ne hikmetse ayaklarım üşüyor. Gülden hala üstündekileri çıkartamadı falan böyle. Bizim şu koltuğun altında bir havalandırma bölümü var akülerin işte yazında hava alabilmesi için. Benim de buradan ayaklarıma aşırı soğuk geliyor. Soba da yanıyor. Diyoruz ki çok rüzgar var. Rüzgar bacada da ses yapıyor. Herhalde o yüzden sobanın ateşi de çok hızlı geçiyor. Dolduruyor bayağı çünkü. Normalde çok ısınması lazım Tabii içerisi. canım, şu anda yanmamız lazım. Bizim içerideki yanmaya başladım. İnanılmaz çok yakıyorum sobayı. Biz Uludağ'da -17'yi gördüğümüzde ben sobayı bu kadar çok yakmadım ve tişörtle oturduk içeride. Peki ben ne yapmışım? Kapıyı açık bırakmışım. Benim yolcu tarafımdaki kapı açıkmış. Ben ön tarafa geçtim az önce. Elimi kapının kolçağına bir koydum. Kapı açıldı direkt. Ya. O yüzden üşüyormuşuz deminden beri. Ondan ısınamıyormuşuz. Şimdi kapıyı kapatınca içerisi hamam gibi oldu. Ben mayışmaya başladım direkt Benim de ayaklarım şimdi anca ısındı da. O zaman biz mayışıp daha fazla böyle bir yüzümüz gözümüz çökmeden yarın sabah size etrafı gösterelim. Bakalım hava nasıl olacak, ne kadar müsaade edecek bilmiyoruz İnşallah. ama Biraz rüzgar durursa o bile yeter bize. Evet. Ama o kadar soğuk ki baya böyle kar pantolonları falan giyip çıkmak lazım dışarıya. Yanımızda olsa kesin giyerdim yani. O zaman sabah görüşürüz. Good morning. Hepinize musmutlu, acayip güzel, efsane bir gün diliyoruz. Evet, bize de size de. Hepimiz. Evet. Şimdi biraz duruldu. Yüzde. Yağmur da yok. Yağmur da yok gibi şu anda. Hemen gösterelim size. Şöyle gündüz gözüyle. Evet. Paşam da baksın tabii.
Gibi geldi. Deniz yine dalgalı hala. Ama rüzgar daha az. O yüzden şimdi biz bir kahvaltı hazırlığı yapalım. Sonrasında hep beraber gezeceğiz. Nereye mi gideceğiz? Evet. İşe gideceğiz. Telefonuma bak. Adrian bilgi... Oho, ekmekler efsane. Ekmeğimiz çok güzel kızarmış sobada. Oo, bu da güzelmiş. Bunu da aldım. Tamam. Yerine koyuyorum hemen. Şöyle. Evet, hazır mıyız? Değil. Gezmeye hazır mıyız? Rüzgar azalmış falan dedik ama hiç öyle bir şey yok. Yandaki çalılardan bile. Oo, birimiz atladı bile çoktan. Biri çoktan hazır gezmeye. Ya esiyor yine. Denizin yüzünden farkı yok zaten. Ben hazırım. Bu tür havalarda ne yapıyoruz? Sürgülü kapıyı açmıyoruz. Evet, sıcak kaçmış. Sıcak kaçmasın. O yüzden ön kapı. Hadi gidelim. X. Kuzu. Ben alabilirim onları istersen. Oo, bayağı varmış. Şuraya aşağıya koyuyorum direkt. Olur. Ben yerleştireceğim şimdi onları. Hop. Biraz su koydum da şey ısınsın diye. Hava soğuk. Evet ya. O siyah köpek geldi. Ya. Ben onunla beraber odun kestik. Ondan sonra o kılçıllı tasmalı olan yaklaşınca aramıza geçti. Dayandı bana, şeye bakıyor, beni kolluyor. Öne koyayım. Evet, tamam. Oh. Anam, ellerim buz tuttu. Evet, soğuk bayağı. Evet. Odun attım ben içine. Tamam. Şu öndeki bir taneyi de atabiliriz. Ah kuzu. Bu çocuğun bir sürü arkadaşı var burada. Evet. Bazıları Meksik poposunu kıtlamaya çalışsa da. Değil mi? Çok tatlı çünkü bu çocuğun totosu. Çok tatlı çünkü. Yoruldum be odun keserken.
soğuk ya. Soğuk da yürüyor. İnsanı sıkıyorsun ya böyle kendini. Oo, kamerada mıydık? Arkadaşlar söylesenize, hemen gelelim sohbete. Ha, minik traktör. Evet, sahilden geçecek şimdi o da. Evet sevgili dostlar, 2024 yılını böyle güzel güzel eğlene keyif yapa sizlere ev konforunda güzel yerler gezdire geçirdik. Hep beraber geçirdik. Evet, Ben de haklısın. buradayım. Umarız ki 2025 yılında hepimiz için hayallerimizin gerçek olduğu, dileklerimizin gerçek olduğu, daha insancıl şartlarda yaşadığımız, dünyada barışın hüküm sürdüğü bir yıl olur inşallah diyoruz. Standart klasik. Huzurlu, mutluluklu, sağlıklı yıllar geçirelim inşallah. 2025 en başından en sonuna her günü çok güzel geçsin. Amin. O zaman 2025 yılında bir sonraki macerada görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Seneye görüşürüz. Ay, yapmayacaktın onu. Yaptı. Olmaz. Olmaz. O zaman ben odunlara devam. Max bıraktı mı seni Tolga ya? Ya hemen seni bırakıp gitti mi iş yapmaya? Hadi